Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte herkesin rahatlıkla yapabileceği çok kolay, çok da rahat kullanışlı iki şiş dikişsiz bot patik yapacağız. Ben patiğimde pembe ve krem olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara hanımlar. Modelim şöyle. Çok güzel, çok şık, kullanışlı, rahat bir model oldu. Model bu şekilde. Herkes rahatlıkla yapabilir. Patiğimizin tabanı, patiğimizin topuk kısmı bu şekilde. Bu model benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler hanımlar, başlangıç sayıları her yer aynı. Daha büyük yapmak isteyenler sadece bakın şuralarda ikişer diş haroşalarımız var. Bu iki diş haroşa modelinden bir tane fazla yapabilir. 40-41 numara yapmak isteyenler. Daha küçük yani 36 numara yapmak isteyenler de buraya 2 diş haroşa eksik örebilir. Bu şekilde patiğin boyutu küçülecektir. Hemen birlikte başlayalım. Bilek bölümünden modelimize başlıyoruz hanımlar. Bu şekilde. İpimin ucunda şöyle bir miktar bir ip bıraktım. Pembe ipimin ucunda. 58 ilmek atacağız hanımlar. 58 ilmek. Bu şekilde. Bakın 3 ilmeğim oldu. 4, 5, 6. Bu şekilde 58 ilmek. Atalım gelelim. 58 adet ilmeğimizi attım geldim hanımlar. Şu kenarımıza bir düğüm atacağım. Şurada fazla ipimiz var. Ucunu da şöyle alıyorum. Hanımlar patiğimizin bilek bölümünde 2 düz 2 ters lastik uygulaması yapacağız. Öncelikle kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi 2 düz 2 ilmek ters 2 ilmek düz örüyorum. 2 ters 2 düz örüyorum. 2 ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm geldim. Geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz şimdi. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi arka yüzde lastiğimizin ilk sırasını ördük. Ön yüzde ikinci sıradayız hanımlar lastiğimizde. Kenar ilmeğimizi aldıktan sonra ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bakın önde 2 düz ilmeğim var. Düz örüyorum. 2 tersimi ters örüyorum. Bu şekilde. 2 ilmek düz. 2 ters. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. Lastik örgü böyle ilerliyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğiz. İkinci sıra tamamlanacak. Arka yüzde tekrar aynı işlemi yapacağız. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz 3 sıra. Ön yüzde yine şimdi yaptığımız işlemin aynısını yapacağız 4 sıra. Arka yüzde yine devam edeceğiz 5. Bu şekilde lastiğimizi tamamlayacağız hanımlar. Bu patiğimizin bu bilek bölümüne, bot patiğimizin bilek bölümüne hanımlar ben toplamda 15 sıra lastik ördüm. Bu şekilde. 15 sıra. Dileyen daha uzun da yapabilir. Dileyen daha kısa da yapabilir. Artık tamamen sizin keyfinize, zevkinize bağlı değişiklik gösterebilir. Şimdi bu lastik bölümünü hanımlar tamamlayalım. Ardından buluşalım. Birlikte modele başlayacağız. Evet hanımlar, 15 sıra lastik örgümü bu şekilde ördüm geldim. Şimdi hanımlar hemen şuraya haroşamızı başlatacağız. Bakın şurada 2 diş haroşamız var. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ön yüzdeyim hanımlar. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi tekrar düz olarak örüyorum. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri düz örünce bir diş haroşa düşüyor hanımlar. Bu şekilde. Bakın ön yüzden göstereyim. Burada bir diş haroşamız oluştu. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm hanımlar. Geri dönüyorum. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Bir diş haroşamız daha olacak. İkişer diş haroşamız var çünkü. Tekrar ön yüzdeyim.
Kenar ilmeğimi aldıktan sonra hanımlar ilmekleri sıra sonuna kadar yine düz olarak örelim. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde de yine ilmekleri düz örüp ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, buraya bir diş haroşamı daha ördüm. Bakın 2 diş haroşamız oldu toplam. Bakın 2'şer diş haroşamız var bu kenarlarda. Şimdi krem ipimi ekleyeceğim. Krem ipimiz ile ön yüzde düz, arka yüzde ters 2 sıra öreceğiz. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi şöyle örerek başlıyorum. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra ipimin ucunu düğümleyeceğim. Pembe ile haroşa yapacağız hanımlar. Krem ile ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz ilmeklerimizi. Şu anda ön yüzdeyim. İlmeklerimizin tamamını bu şekilde düz olarak örüyorum. Hanımlar sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim, gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm, geri dönüyorum. Şimdi de arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde de ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Krem ile ön yüzde düz, arka yüzde ters bu şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Sıra sonuna kadar örelim, gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ördüm hanımlar. Ön yüzde renk geçiş yapacağım için şöyle ipi kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmüyorum. Şimdi tekrardan pembe ipimize geçeceğiz. Yeniden pembe ipimiz ile 2 diş haroşa öreceğiz hanımlar. Şimdi ön yüzdeyim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi öreceğim. Tekrar arka yüzde de yine düz öreceğim. Bir diş haroşa düşecek. Aynı işlemi tekrar yapacağım. Ön yüzde ve arka yüzde düz tekrar öreceğim. Böylece 2 diş haroşa düşecek. Ardından tekrar krem ipime geçip ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğim. Model bu şekilde devam edecek hanımlar. Bakın bir diş haroşamızı birlikte yaptık. Şöyle bir sıra pembeli. Sonra diğerini başlattık. Bu 2 diş haroşadan sonra tekrardan ön yüzde düz, arka yüzde ters ilmekleri öreceğiz. Sonra tekrar pembe ile 2 diş haroşa öreceğiz. Yeniden ön yüzde düz, arka yüzde ters krem ile öreceğiz. Tekrar 2 diş haroşa yapacağız. Yani bu bölümde, bilek bölümünde hanımlar şu 2 diş haroşadan 4 adet olacak. Bakın ilkini yaptık. Hep 2 diş haroşa aralarına da krem ile 2 sıra örüyoruz. Bu bölümde toplamda en son 4 diş pembe haroşamız olana kadar 4 tane pembe haroşamız olana kadar örelim hanımlar, gelelim, ardından buluşalım. Birlikte patiğimizin şu kenar ile orta ayrımlarını yapacağız. Evet hanımlar, bu bölümü tamamladım, geldim. Bakın burada bu ikili haroşadan 4 adet var. 1 2 3 ve 4. Şimdi patiğimizde şu yanları ve orta bölümü ayıracağız. 58 ilmeğimiz vardı. Yanlara 20'şer ilmek ayıracağız. Şu üst bölümü de 18 ilmek olarak yapacağız. Bu bölümde hanımlar misinalı şiş kullanılabilir. Fakat ben misinalı şişlerle zorlandığım için şöyle yedek şişler, kısa yedek şişler kullanacağım bu bölümde. Öncelikle en son krem ipimi burada işim bittiği için kesmiştim. Arkaya düğümleyip bakın ucunu da gizledim. Pembe ipimi de keseceğim. Şöyle bir düğüm atacak kadar biraz uzun bırakıyorum. Şöyle. Şimdi bu sağ kenara 20 ilmek örmeden alacağım. Sağ kenarımız için şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi orta bölüme de 18 ilmek ayıracağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. İlmeği kaçırdım. Tekrar toplayayım hanımlar. Şurada şöyle tekrar alayım. Şu 13 oldu. Tekrar sayalım. Kafa karıştı. 4, 8, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18. Şurada kalan 20 ilmeği de yine bir küçük şişe aktaracağım hanımlar. Diğer şiş biraz uzun olduğu için örerken rahatsız etmesin. 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bakın buraya da 20 ilmeği taktık. Siz emin olun diye tek tek sayarak gösterdim. Şimdi bu orta bölüme aynen modeli kurmaya devam edeceğiz hanımlar. Hemen krem ipimi alacağım. Modelime devam edeceğim. Yine burada yaptığımız modelin aynısını hanımlar bu ön bölümde de yapmaya devam edeceğiz. Krem ipimi bu defa yanlardaki ilmekler beklesin. Şu orta 18 ilmeği öreceğiz. Yani patiğimizin şu üst bölümünü.
En son 2 diş haroşa örmüştük pembe ile. Şimdi kreme geçtik. Ön yüzde düz, arka yüzde ters. Yine krem ipimiz ile öreceğiz hanımlar. Hemen ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra ipimin ucunu buraya düğümleyeceğim. Bu şekilde. İlmeklerimi şu ortadaki 18 ilmeğimi sıra sonuna kadar düz öreceğim. Hemen ucunu da şöyle gizleyerek götürüyorum. Sadece ortadaki 18 ilmeği öreceğiz. Yanlardaki ilmeklerimiz bekleyecek hanımlar. Evet, şimdi geri döneceğim. Arka yüzde de kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi ters örüyorum. Sonuncu ilmeğimi ön yüze renk geçiş yapacağım için örmedim. Şimdi pembe ipimi ekleyeceğim hanımlar. Buraya bu pembe ile yine 2 diş haroşamızı öreceğiz. Pembe ile 2 diş haroşa öreceğiz. Krem ile ön yüzde düz, arka yüzde ters 2 sıra öreceğiz. Yine aynı şekil bilek bölümünde yaptığımız modeli devam ettireceğiz. Hemen ipimin ucunu buraya düğümlüyorum. İlmeklerimi örüyorum. Bu şekilde hepsini sıra sonuna kadar öreceğim. Sonuncuyu da ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine haroşa olduğu için ilmeklerimi düz örüyorum. Bilek bölümünde yaptığımız işlemleri burada da devam ettiriyoruz. Pembe ile burada bir diş haroşamız oluştu hanımlar. Şimdi aynı işlemi tekrar edeceğiz. Burada bu 18 ilmeği ön yüzde düz, tekrar arka yüzde düz örelim, gelelim hanımlar. Evet, bakın buraya bir diş haroşamı da ördüm. Tekrar kreme geçeceğiz. Krem ile ön yüzde düz, arka yüzde ters 2 sıra öreceğiz. Ardından tekrar 2 diş haroşa öreceğiz pembe ile. Bu ortadaki 18 ilmeği bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Ben bunu nereye kadar ördüm? Kaç tane ördüm? Hemen sayarak gösteriyorum. Bakın hanımlar. Bilek bölümünde bakın şu 1. Ben ikili haroşaları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben 10 tane ördüm. 40-41 numara yapacaklar buraya 11 tane örebilir. Yani bu ikili haroşadan bir tane fazla örebilir. Videonun başında da zaten söylemiştim. 35-36 numara yapacağım diyenler de bir tane eksik yapabilir. Yani 9 tane örebilir. Ben 10 tane yaptım. Benim ölçüme göre bu tam oldu hanımlar. 37-38 numaraya, 39 numaraya. Bu şekilde ördüm. En son 10. modelimden sonra ön yüzde düz, arka yüzde ters 2 sıra krem ile ördüm. Patiğin ön bölümünü bu şekilde tamamladım. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre patiğimizin bu bölümünü tamamlayalım. Gelelim hanımlar, burun kısmında buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım. Bakın şu ikili haroşadan 10 adet oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. haroşadan sonra krem ipim ile ön yüzde düz, arka yüzde ters 2 sıra ördüm. Şimdi burun bölümüne geçeceğiz hanımlar. Şöyle pembe ipimi alıyorum. Buraya ilmeklerimin tamamını yine normal haroşa yani düz öreceğim. Hemen ikinci ilmeği de ördükten sonra artık krem ipimiz ile işimiz kalmadı. Kesiyorum kremimi. Ucunu düğümledim hanımlar buraya. Şöyle krem ipi çekeceğim artık. Bir karışıklık yapmasın burada. Şimdi ilmeklerimin hepsini haroşa örüyorum pembe ile. Şu kremin ucunu da gizleyerek götürüyorum. Bu şekilde yapınca sonradan ip gizlemek durumunda kalmıyoruz. Daha pratik oluyor. 18 ilmeğimin tamamını örüyorum. Artık burun bölümüne geçtik hanımlar. Kesimler yapacağız bir sonraki sırada. Şimdi geri dönüyorum. Hanımlar, arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi haroşa örüyorum. 18 ilmek ile buraya bir diş haroşa örmüş oluyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi tekrar geri dönüyorum hanımlar.
Ön yüzdeyiz. Kesimlere başlayacağız, burun kesimlerine. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Sağ kenardan kesimimi yaptım. Şimdi son 3 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 3 ilmek. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. Yine öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Böylece hanımlar 18 ilmek vardı. 2 ilmek eksildi. 16 ilmek kaldı. Arka yüzdeyim. Arka yüzde kesim yapmayacağım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 16 ilmeğimiz haroşa örülecek. Kesme işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Sonuncuyu da ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Şimdi bir kere daha kesim yapacağız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra öndeki 2 ilmeğimi yine kesiyorum. Son 3 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın sonuç kaldı. Yine öndeki 2'yi kesiyorum. Sonuncu ilmeğimi ördüm. Burada 14 ilmeğimiz kaldı. Bakın 3, 6, 9, 12 ve 2 de burada 14. Artık kesim yapmayacağız hanımlar. Arka yüzde kenar ilmeğimi aldıktan sonra 14 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde sonuncuyu da ördüm. Şimdi tekrar geri döndük hanımlar. İpimi şöyle ilmek arasından arkaya doğru bıraktım bu şekilde. Şimdi patiğimizin kenarlarını öreceğiz. Buradaki ipimi ucunda şöyle düğüm atacak kadar bırakıp kesiyorum. Şimdi bu bölümden başlayarak hanımlar patiğimizin kenarlarını öreceğiz. Şöyle ipimi şu kesmiştim şu uçtan. Buraya tekrar ekliyorum. Burada da yine kenar bölümlerinde de haroşaya devam edeceğim. Hemen şuradan örmeye devam ediyorum. Bakın. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bu kenara 20 ilmek ayırmıştım. Bu 20 ilmeğimi örüyorum tekrardan. Bu şekilde. Sonra diğer kenarlardan da ilmek çıkararak örmeye devam edeceğiz. Evet, 20 ilmeğimi ördüm. Şimdi yapacağımız işlem şöyle. Şu kenar bölümlerden sırasıyla ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi şu krem kenar ilmek yerine girerek şuradan çıkartıyorum. Sırasıyla bakın. Şu pembe 2 tane pembe kenar ilmek yeri var. Bir tane krem. 2 tane pembelerden çıkaracağım şu. İkinci, şu üçüncü ilmeğim. Şu kremden girip ilmek çıkarttım. Bakın bu şekilde dördüncü ilmeğim. Şu 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde şu burun kısmına kadar hanımlar ben 22 ilmek çıkarttım. Siz daha büyük yapmak için buraya ikili haroşadan bir tane fazla yaptıysanız ilmek sayınız benden fazla olur. Bir eksik yaptıysanız ilmek sayınız eksik olur. Benimle aynı sayıda yaptıysanız da bu kısma kadar 22 ilmek çıkıyor. Bu şekilde şu burun kısmına kadar ilmekleri çıkaralım gelelim. 22 adet ilmeğimi çıkarttım hanımlar. 20 ilmek burada vardı. 22 de çıkarttık. 42 ilmek oldu burada. Şimdi burun kısmındaki 14 ilmeğimi öreceğim yine. Şu ilk ilmeğimi ördüm. İkinciyi de ördükten sonra bu kesmiş olduğumuz ipimizin ucu vardı. Bunu buraya düğümleyeceğim ki sökülme olmasın, sağlam olsun. Şöyle düğümlüyorum. Şimdi bu burun kısmındaki 14 ilmeğimizi örüyorum. Yine şu ipin ucunu gizleyerek götürüyorum. Evet, 14 ilmeğimi ördüm. Şimdi bu diğer şişime yine şu yanlardan ilmekler çıkaracağım. Karşı taraftan 22 ilmek çıkartmıştım. Bu kenardan da 22 adet ilmeğimi çıkaracağım. Hemen şuraya girerek bakın. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmekleri çıkartıyorum. Bu aşamada bakın şu bölüme kadar 22 ilmek çıkaracağım. Sizler bu bölüme kaç tane çıkarttıysanız buraya da aynı sayıda ilmeklerinizi çıkartın hanımlar, ardından buluşalım. Evet, 22 ilmeğimi çıkarttım. Şimdi kalan 20 ilmeğimi de öreceğim. Burada da yine 42 ilmeğimiz oldu. Bu ilmek çıkartma işlemini de tamamladık. Artık patiğimizin kenar bölümünü bu ilmeklerle öreceğiz. Sonuncuyu da ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Bu bölümde yine haroşaya devam ediyoruz.
Şöyle kenar ilmeğimi aldıktan sonra dediğim gibi bu bölümü misinalı şişlerle de yapabilirsiniz ama ben gerçekten çok zorlanıyorum misinalı şişlerle. Yine ilmeklerimi düz yani haroşa örüyorum hanımlar bu şekilde. Hepsini bu şekilde düz olarak örüyoruz. Diğer diğer uca kadar ilmeklerimizi böyle düz yani haroşa öreceğiz hanımlar. Önce bu şişimizi tamamlayacağız. Ardından burun kısmını sonra diğer şişi diğer uca kadar bu şekilde öreceğiz. Diğer uca kadar haroşamızı örelim gelelim. Evet, diğer uca kadar ilmeklerimi ördüm. Bakın bu kenara bir diş haroşa örmüş olduk. Bakın şuradaki haroşayı saydığımızda bir diş haroşa oluştu. Yine burada hanımlar bu haroşalara devam edeceğiz. Diğer uca kadar yine ilmeklerimizi bu şekilde düz örüyoruz. Yani önce burayı, sonra burunu, sonra diğer şişi. Geri döneceğiz. Arka yüzde de yine düz öreceğiz. Bir diş haroşa daha düşecek. Hanımlar bu bölüme toplamda bakın şu kenar bölüme toplamda 6 diş haroşa örmüş olacağız. Burada 6 diş haroşamız olacak. Bu bölümde 6 diş yani 6 sıra haroşamız olana kadar örelim hanımlar. Bakın şu kenar bölümdeki ilk 2 diş haroşa kafanızı karıştırmasın. Bu 2 dişin bu ilk 2 diş zaten bu bilek bölümünde yaptığımızda bunu saymayacağız. Bundan hariç 6 diş. Bu 2 dişi de sayacak olursak 8 diş olur şu kenarda. Şu bölümü sayarak daha emin olabilirsiniz. Bu şekilde bu bölümü 6 diş haroşa olacak şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimizin bu kenar bölümüne gördüğünüz üzere 6 diş 6 sıra haroşamı ördüm geldim. Şimdi tabanımıza başlayacağız. Taban bölümünü burundan örmeye başlayacağız. Bu nedenle bu ilk şişimizdeki ilmeklerimizi normal öreceğiz. Burun kısmına geldiğimizde taban kesimleri başlayacak. Bu şekilde buruna kadar olan ilmeklerimizi buraya kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, buruna kadar olan ilmeklerimi ördüm. Şimdi bu kısımda 14 ilmeğimiz vardı. Bu 14 ilmek ile tabanımızı öreceğiz. Kesimler başlayacak. Bu tabanda 14 ilmek var. 13'ünü öreceğiz. 14'üncü de kesim yapacağız. Buradaki ilk 13 ilmeğimi öreceğim. Yani şişimde son bir ilmeğim kalana kadar örüyorum. Yani 13 ilmeği örüyorum. Bu 14. ilmeği örerken yan kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Bu bölümde ipimiz hep karşıda olacak. İlk ilmeği örmeden alacağız. Tekrardan son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Yani 13 ilmeğimi örüyorum. Bu 14. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimlerden sonra geri dönüyoruz. 14 ilmek ile taban bu şekilde örülecek hanımlar. Tekrardan ipim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine 13 ilmeğimi öreceğim. Yani bu tabanda son bir ilmek kalana kadar. Şu 14. ilmeği örerken de kenar şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Her kesimde yanlardaki yani şuralardaki ilmek sayıları eksiliyor. Tekrar geri döndüm. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Aynı işlemi yapıyorum. Bakın son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yan kenardan da bir ilmek aldım. İkisini keserek ördüm. Taban 14 ilmek ile bu şekilde örülecek hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde şu yanlarda beşer ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Bu şekilde kenarlarda beşer ilmek kalana kadar tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, taban bölümünü ördüm geldim. Yanlarda bakın beşer tane ilmeğim kaldı. Şimdi burada ekstra kesimler yapacağız. Şimdi tabanımızda 14 ilmek vardı. Tabanda şu son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz hanımlar. İpim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yani ilk 14 ilmeğim vardı. 12 ilmeği örüyoruz. Bakın tabanımızda son 2 kaldı. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıyorum. Üçünü bir kestim hanımlar. Burada üçlü kesim yaptık. Ardından geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. Yine şu tabanımızda son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tabanda son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Buradaki 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Bu üçünü bir kesiyorum. Geri döndüm. Bakın yanlarda şimdi 4'er ilmeğimiz kaldı.
Tekrar ipim karşıda, ilk ilmeğimi alıyorum. Yeniden bakın şu tabanımızda son 2 kalana kadar örüyorum. Bu şekilde. Bakın son 2 kaldı. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü kesiyorum. Burada 3 ilmeğimiz kaldı. Geri döndüm. Tekrardan tabanda son 2 kalana kadar öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tabanda son 2 kalana kadar örüyorum. Bakın son 2 kaldı. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü kestim. Tekrar geri dönüyorum. Üçer üçer kesim yapıyoruz. Yeniden son 2 kalana kadar öreceğim tabanımda. Bu şekilde. Bakın son 2 ilmek kaldı. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü kestim. Geri dönüyorum. Aynı işlemi yapacağım. Tabanda son 2 kalana kadar örüyorum. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıp üçünü bir keserek ördüm. Tekrar geri döndüm. Yanlarda ikişer ilmeğimiz kaldı. Tekrar burada son 2 kalana kadar öreceğim tabanımda. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıp üçünü kestim. Yine geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Tabanda son 2 kalana kadar öreceğim. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıp üçünü kestim. Yeniden geri dönüyorum. Tekrar burada son 2 kalana kadar örüyorum. Bu şekilde. Bu 2 ilmek ile yandan sonuncu ilmeği de aldım. Üçünü bir kestim. Tekrar geri dönüyorum. İlk ilmeğimi aldıktan sonra ikinci ve üçüncü ilmeğimi ördüm. Bakın burada da son 2 kaldı. Bu 2 ilmek ile kenarda kalan bir ilmeği de alıp üçünü bir kestim hanımlar. Şimdi geri döndüm. İlmeğimi şöyle aradan ipimi çıkarttım. Burada 4 ilmeğimiz kaldı. Bu 4 ilmeğin 4'ünü birden toplayacağım. Şöyle bir tane bir zincir oluşturdum. Patiğimizin bu taban bölümünü bitirdik hanımlar. Şöyle bakın. Taban bölümünü bu şekilde hallettik. Şeklimiz bu. Şimdi patiğimizi ters çevireceğiz. Tığlama yöntemi ile arkasını birleştireceğiz hanımlar, arka bölümü. Şöyle. Yine bu ilmeği tığıma aldım. Hanımlar buralarda bakın kenar ilmek yerleri var karşılıklı. Şöyle bir de karşıdaki kenar ilmek yerim hemen şurada. İlmeklerin iki kanadına birden girerek şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Yani sık iğne tekniği kullanıyoruz. Bir sonraki kenar ilmek yerlerine girerek şöyle buraları topluyorum. Sık iğne tekniği ile birleştiriyorum. İlmeklerin iki kanadına birden giriyorum. Daha sağlam oluyor hanımlar bu şekilde. Böyle sırasıyla karşılıklı olarak kenar ilmek yerlerine girerek patiğimizin arka bölümünü birleştirmiş oluyorum. Hanımlar biz bu işleme şuralara gelene kadar, bakın son kenar ilmek yerlerine, uçlara gelene kadar devam edeceğiz. Bu birleştirme işlemini tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerine gelene kadar birleştirme işlemini yaptım. Artık buraya 2 tane de zincir çekiyorum ve ipimi kestim. Hemen bu iplerimizi gizleyelim. Başlangıç ipimiz burada, bitiş ipimiz burada. İkisini de gizleyeceğiz hanımlar. Böyle gizleme yaparken de yine zincir tekniği ile düğümlüyorum sağlam olsun diye. İlmek aralarına girerek uçlarımızı gizliyorum. Patiğimiz bu kadar da hanımlar. Hemen düz tarafını çevireceğim. Birlikte bakalım. Evet, böylece tamamladık. Gayet güzel, kolay, şık bir model oldu. Bot patik, ayağı saran bir model. Bakın görüntü itibariyle patiğimiz bu. Hemen manken ayağıma giydireyim hanımlar. Birlikte ayakta da görelim. Şöyle. Çok güzel, çok şık, kolay bir modeldi. Herkes yapabilsin diye sade, hoş bir model yaptım. Umarım faydalı olur. Sizler de benimle birlikte modelinizi beğenerek, severek yaparsınız. Buyurun. Bakın. Gayet şöyle lastik örgü olduğu için gayet esnek, ayağı sarıyor. Tabanımız bu şekilde. Patiğimizin arka bölümü, yanları, model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın,
Sağlıcakla kalın.